Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte etkileşim arttıracak Reels videosu nasıl çekilir? Ben Reels videosu çekerken nelere dikkat ediyorum? Neyi ne için yapıyorum? Bunlardan size bahsedeceğim. Bir Reels videosunun etkileşimi arttırmak için nelere dikkat edilebilir? Daha önce ailece gittiğimiz bir tatil için çektiğim Reels videosunun üzerinden giderek neyi nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. İsterseniz videoya geçmeden önce bu tarz içerikleri kaçırmamak için aşağıdan kanala abone olabilir, bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi intro gelsin ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Reels videosu bildiğiniz üzere Instagram'ın kendi video formatıdır. Bu Reels videoları dikey formatta kabul ediyor Instagram. Ben de tabii ki videoyu editlerken dikey olarak bu videoyu editledim. Telefonun aksine ben Reels videosunu GoPro Hero 11 ile çektim. Bu makineyi yani bu aksiyon kamerasını kullanmamdaki birkaç sebep var. Bunlardan birincisi bu bir aksiyon kamerası. Dolayısıyla sağlam kırılmaya daha az müsait bir makine ve bunu istediğim gibi farklı açılar kullanabilmek için istediğim yere monte edebilme şansım vardı. O yüzden. İkincisi su altından görüntü alabiliyoruz. Bu da yine farklı açılar sunabilmek için Reels'ta önemli bir durum. Ekstra olarak GoPro Hero 11'de Start Reel yani yıldız pozlama özelliği var. Bunu da videonun içerisine, Reels'ın içerisine koymak istediğim için ben GoPro Hero 11 ile çekmeyi tercih ettim. Siz cep telefonuyla da çekebilirsiniz. GoPro ile çekerken 16'ya 9 formatta değil, daha kare formata yakın bir format kullandım. Çünkü 16'ya 9 format daha geniş bir format olduğu için, yatay bir format olduğu için Reels videosunu da çekerken konu çok dağılacaktı. Ben kare formatta konuyu daha ortada tutabilmek için ve editlerken, dikey format yaparken daha az kayıp vermesi için daha kareye yakın bir format kullandım. Şimdi benim çektiğim tatil Reels videosunu izleyerek üzerinden neyi ne için yaptığımı geçelim. İlk olarak ilk sahneyle başlayalım. Evet, ilk sahnede gördüğünüz üzere yeşillik, ağaçlık, tatilde gittiğimiz bir şelale, bir kanyon vardı. Oradan işte su altı görüntüsü, güneş, yeşillik, ağaçlık görüntüleri aldım. Bunu giriş sahnesi olarak kullandım. Reels videolarında en önemli kurallardan bir tanesi ve etkileşimi arttıracak olan kurallardan bir tanesi Reels videolarınızın bir hikayesi olması gerekiyor. Hikayesi olan Reels videoları daha çok izleniyor ve etkileşimi dolayısıyla arttırıyor. Benim çektiğim Reels videosunun hikayesi ise bizim ailece gittiğimiz tatil hikayemizdi. Bu hikayede de baştan sona bir plan yaptım. Yani plan şöyle, çekim planı diyebiliriz. İşte tatile giderken arabaya bindiğimiz esnadan bütün yol macerasını da içine alacak şekilde tatilde eğlendiğimiz, keyifli vakit geçirdiğimiz anları koyduğum bir video olmasını istedim. Dolayısıyla da bu videoya giriş sahnesinden sonra giriş sahnesini gördüğünüz üzere yeşil, doğa, huzur verecek bir sahne ekledim. Üzerine gördüğünüz üzere bir yazı efekti ekledim. De yaz, tatili vesaire gibi bir şey. Ondan sonraki sahnemiz gördüğünüz üzere arabaya biniş sahnesi koydum. Bunu nasıl çektim? İşte GoPro'nun kafa bandı vardır bilirsiniz. Kafama monte ederek arabaya bindiğim sahneyi koydum. Bu daha uzun bir sahneydi aslında ama Reels videosu sınırlı bir süre olduğu için sahneleri mümkün olduğunca kısa ve insanları sıkmadan koymam gerekiyordu. Bu da tabii Reels videosunu izlenmesini arttıracak bir durum. İnsanlar sıkılmaması gerekiyor. O yüzden sadece arabaya bindiğimi gösteren bir sahne koydum. Diğer sahnede bu şekilde bir animasyon koydum. Bu animasyonu internette bir application'dan yaptım işin aslında. Bunu bilenler bilir, çok sık kullanılıyor bu animasyon. Bu da dediğim gibi bir farklılık olsun diye araya ekledim. Reels'larınızın etkileşimini arttırması, izlenmesi için dediğim gibi bir hikayesi olması gerekiyor. İki, her farklı açında görünen bir görüntü insanların dikkatini çekiyor. Yani dikkat çekici bir görüntüler kullanmanız gerekiyor. Bu dikkat çekici görüntüleri nasıl yapabiliriz? Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi diğer sahneye geçelim. Araç içi görüntüsü çektik. Yolda giderken ve ilk farklı açımız. GoPro'yu arabanın kaputuna vantuz aparatı var. Onunla kaputa bağladım. Farklı açıdan kastım ne? Şu, insanoğlu günlük hayatımıza bakıyoruz, işte sağımıza bakıyoruz. Bir açımız var bizim gördüğümüz. Bu açıdan daha farklı açılar
insanoğlu gördüğünde ister istemez bir dikkatini çekiyor. İşte her zaman örnek veriyorum, her zaman kaputun bu gördüğünüz açısından bakmıyoruz biz. Dolayısıyla insanlara da bir farklı geldiği için dikkatini çekiyor. Ve dikkatini çektiği için de o videoyu izlemeye devam ediyor. İşte ben de burada kaputa bağlayarak farklı bir açı koydum. Sonra yine araç içi görüntüsüne devam ediyor. Burada görüldüğü üzere. Araç içinde yine kendimizi çektim. Burada videolar arasında geçiş efektleri kullandım gördüğünüz üzere. İşte zoom efekti, slide yani kaydırma efekti olsun. Yol boyunca böyle farklı açılar kullanarak ve işte maksimum 1 ya da 2 saniye olacak şekilde bu şekilde videolar koydum. Bir diğer video ise yine GoPro'yu arabanın tavanına koyarak yolu çektim. Bu da farklı bir açı. Her zaman görmeye alışkın olduğumuz bir açı değil. Onun dışında yolda giderken eşim ben arabayı kullanırken yanında işte dağ olsun, ormanlık alanları olsun, deniz olsun bunları çekti. Ve farkındaysanız sürekli görüntü değişiyor. Yani işte arabanın içindeki görüntü tık değişiyor, işte kaputtan çekilmiş görüntü. Tık yine arabanın içine geliyor. Tık değişiyor, tavana çıkıyor, tavandaki görüntü. Tık işte ormanı çekiyor, oradan denize atlıyor ve bunlar maksimum 2 saniyelik görüntüler. Ve insanları sıkmadan farklı açılar kullanarak o videonun içerisinde insanları tutma amacımız var. Ve aynı zamanda da kafamızda planladığımız hikayeyi anlatma durumu var. Ondan sonra yol hikayemiz bittikten sonra yine doğaları, denizleri gösterdikten sonra artık tatil moduna girmiş oluyoruz. Tatil moduna girdikten sonra artık orada geçirdiğimiz keyifli vakiti, eğlendiğimiz kısımları videonun içerisine dahil ettim. Bunda işte yine dediğim gibi farklı açılar da kullandım. İşte burada gördüğünüz işte otururken kamera yaklaşıyor ve bir anda farklı bir konuya geçiyor. Bu konuda gördüğünüz üzere GoPro'yu ben direkt iskeleden denize fırlattım. Bir havada görüntü aldı ve denize düştüğü anda da oraya bir geçiş efekti uygulayarak bizim kendimizin su altı görüntüsünü ekledim ve değişik bir görüntü oldu. Araya da bir zoom efekti attım, geçiş efekti attım. Bu şekilde farklı bir görüntü oldu. Yine dediğim gibi farklı açılar kullandım. Yani işte havadan olan görüntü farklıdır ve dikkat çeker. İşte drone görüntüleri almak videolarda bu yüzden biraz daha önem kazanıyor ki farklı olduğu için, her zaman görmüş olduğumuz açılar olmadığı için. Daha sonraki görüntüler bizim su altında çektiğimiz, işte eğlenirken çektiğimiz görüntüler var. Ondan sonra bir tane balık denk geldi suyun altında. GoPro ile onun görüntüsünü çektim ve onu da ekledim. Ondan sonra yine bizim suda işte denizde eğlendiğimiz görüntüler vesaire, kıyıda otururken çektiğimiz görüntüler. Burada maksat işte tatilin eğlenceli geçtiğini, eğlendiğimizi insanlarla paylaşmak. Yine işte dediğim gibi hikaye evden başladı, arabaya bindik, yolda tatile geldik, denize giriyoruz vesaire. Ondan sonra farklı olması açısından bir yine geçiş efektiyle başta da söylediğim şelaleye gidip, kanyona gidip orada görüntüler aldım. Burada da işte yeşil, doğa, huzur veren, insanoğlu doğada huzur bulur. Yani bu bir gerçektir. O kadar şehir karmaşasının içinde yaşayan insanlar buna daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu da haliyle yine bir etkileşim sağlıyor. İzleyiciyi hala videoda tutmaya çalışıyoruz. Orada da aldığım görüntüler işte ağaç, güneş yansıması çok güzel geliyordu. Onu aldım, gökyüzünü aldım ve suyun altından görüntüler aldım. Orada şelalede suya girilebiliyordu, daha yüksek bir su. İnsanlar giriyordu. Orayı çekmeye çalıştım. İşte orada bulunduğumuz ortamı yansıtmak adı altında. Ve en sonunda tabii kendimizi de çektik. İşte bu ortamda bulunduğumuz ve keyifli vakit geçirdiğimizi anlatmak adına. Maksat burada bir tatil hikayesi oluşturmaktı. Bunu da çektikten sonra malum süre sınırımız olduğu için Instagram'da çektiğimiz videoları maksimum 2 saniyeyle ekledim. Anlık görüntüler ve dediğim gibi sıkmadan insanları farklı açılar göstererek, insanların dikkatini çekebilecek açılar çekip bunları göstererek çektim. Ve bitiş sahnesinde de bu gördüğünüz GoPro Hero 11'in özelliği olan Start Reel videosunu kullandım. Yıldız pozlama yapanlar bilirler. Yıldız pozlama genelde ayın gökyüzünde olmadığı günlerde ve ışık kirliliğinin en az olduğu, mümkün olan en az olduğu yerlerde yapılabilir. Ki yıldızları daha çok görelim ve fotoğraflayalım ya da videolarını çekebilmemiz için. Ben bunların tam aksine şansıma o gün gökyüzünde ay vardı ve ışık kirliliği oldukça fazla olduğu bir yerde denedim. Ve gerçekten şaşırtıcı bir performansı vardı ve bu gördüğünüz görüntü çıktı meydana. Ve bunu da bitiş sahnesi olarak kullandım. Genel olarak işte baştan sona bir tatil hikayemizi anlatmış oldum.
Sizin de Reels videolarınızı etkileşiminizi uçuracak ya da arttıracak tiyolar toplamak gerekirse Reels'ınızın bir hikayesi olması gerekiyor. Bir hikaye anlatan videolar daha fazla izleniyor ve daha fazla etkileşim alıyor. 2, insanlara farklı açılarda sahneler sunmanız insanları videoda tutmaya yarıyor ve tabii ki izlenmeyi arttırıyor. Bu da haliyle etkileşime yansıyor. Bu farklı açılar nelerdir bahsettim. İnsanın her zaman görmeye alışık olmadığı açılarda videolar çekerseniz bunlar farklı açılarda olmuş olacak. Ve bahsetmediğim üçüncü bir konuysa müzik. Ben bir müzik seçtim ve bu müziğe uygun olarak editimi yaptım. Ritmik bir müzikti, eğlenceli bir müzikti ve her ritimde ben videoları geçiş yaptırdım. Yani geçişleri o ritmin vurduğu yerlere denk getirdim. Bu sefer video ile müzik senkron olarak bir hal aldı. Bu da haliyle insanların hoşuna giden bir durum. Videoların arasına geçiş efekti uyguladım. Bu da farklılık kattı ve toparlayacak olursak genel olarak bu şekilde bir Reels çıktı meydana. Reels'ı da videonun sonuna ekleyeceğim. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Özetle Reels videolarınızın etkileşimlerinizi arttırmak için 3 konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz siz de Reels videolarınızı etkileşimlerinin arttığını göreceksiniz. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Umarım bu videoyu sizler beğenmişsinizdir. Eğer bu tarzda içerikleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıda kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram'da daha sık paylaşım yapıyorum. Ve oradan soru cevap da yapabiliyoruz arkadaşlarla. Merak ettiğiniz vesaire bir şey varsa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Bu konuyla alakalı yorumlarınız varsa da aşağıda yorumlarda bana bunu belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.